2018 yapımı Spider-Man Into the Spider-Verse filminin devam filmi olan Spider-Man Across the Spider-Verse, Türkçe adıyla Örümcek Adam Örümcek Evreni'ne geçiş, aradan 5 yıl sonra tekrar karşımızda. Öncelikle belirtmek istiyorum ki bu seride en çok sevdiğim şey çoklu evrenlerdeki Spider-Man'lerin bile hikayelerinin özenle yazılmış olması. Her Spider-Man karakteri çok detaylı ve oldukça özgün. Başarılı karakter gelişimi sayesinde karakterler çok sevilesi. Bence birçok yapımın bu seriyi örnek alması gerekiyor. Geçenlerde Küçük Deniz Kızı'nın yeni filmi çıkmıştı ve bu sefer Ariel karakterini siyahi bir oyuncu canlandırmıştı. Bu konuya bir önceki videomda daha detaylı değinmiştim. Orijinal bir karakter yaratmak yerine orijinal karakterlerin özünü bozup tekrar önümüze koymaları artık canımızı sıkmaya başlamıştı. Ama bu Örümcek Adam animasyon serisi bu yolu izlemektense çoklu evrenle birlikte kendi orijinal karakterlerine sahip. Evet, hepsi Örümcek Adam ama hepsi Peter Parker değil. Ana karakterimiz Miles Morales de buna oldukça dikkat çekiyor. Çünkü kendisi bildiğimiz Örümcek Adam olan Peter Parker değil. Karakterimizin adı Miles Morales ve bu Miles Morales'in hikayesi. Kendi evreninin Örümcek Adamı ve kendi hikayesine sahip orijinal bir karakter. O yüzden yapımcıları, yönetmenleri ve yazarları bu konuda çok takdir ediyorum. Evet, gelelim serinin ikinci filminin hikayesine. Birinci filmde Miles'ın bir Örümcek Adam'a dönüş serüvenini izlemiştik. Aynı zamanda Gwen ve Peter Parker'ın da dahil olduğu farklı evrenlerdeki birçok Spider-Man ile birlikte takım olup Miles'ın evrenindeki kötülere karşı savaşıp günü kurtarmışlardı. Bu filmde ise Gwen karakterinin iç dünyasına daha çok tanık oluyoruz. Özellikle filmin başlarında. Sadece Miles karakterine odaklanmayıp yan karakterlerin hikayelerine de değinmeleri gerçekten çok hoş olmuş. Burada da farklı evrenlere ait birçok Spider-Man ile karşılaşıyoruz ve bu Spider-Man'ler de oldukça ilgi çekici. Özellikle Spider-Punk olarak bilinen Hobie karakteri benim favorimdi. Filmlerde izlemiş olduğumuz diğer evrenlere de tatlı bir selam göndermişler doğrusu. Hikaye tarafına baktığımızda bildiğimiz tipik kötü karakterler bu sefer yok. Daha çok Miles'ın bir süper kahraman olmanın getirdiği zorlukları kavramaya çalışmasına ve bu yolda sevdikleriyle dünyanın iyiliği arasında bir seçim yapmaya itilmesi üzerine durmuşlar. Miles, being Spider-Man is a sacrifice. You have a choice between saving one person and saving every world. İki hikayeyi çok başarılı bir şekilde birbirlerine bağladıklarını düşünüyorum. Hatta hikaye kalitesi anlamında ilk filmin daha da üzerine çıkmışlar. Seslendirmeler, müzikler, animasyonlar zaten çok başarılı. Bu seride en ön plana çıkan şeylerden biri bu zaten. Açıkçası bu seriyi diğer Marvel filmlerine göre daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Bence Marvel filmlerinden çok animasyon filmlerine daha çok yatırım yapmaları gerekiyor. Bu seri de bunun kanıtı. Neyse ki Gwen'in hikayesi üzerine daha çok durdukları animasyon filmleri de gelecekmiş. Bu güzel haber. Filmin sonu bazılarınızı tatmin etmemiş olabilir. Bu gayet normal. Çünkü filmi tam gelişme kısmından ikiye ayırmışlar. O yüzden asıl film 3. film olacakmış gibi duruyor. Bu filmden sonra 3. filmi hemen izlemek isteyeceksiniz ama ne yazık ki bunun için 1 yıl beklememiz gerekiyor. 3. film 29 Mart 2024'te bekleniyor. En azından şimdilik. Bu seri şu an çok başarılı ilerliyor. Umarım bu başarıyı 3. filmde de görebiliriz ve Miles Morales için harika bir final yaparlar. Bu seriyi bitirecekler mi bilmiyorum ama Miles Morales'in hikayesi için bir üçlemenin çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü 4. film, 5. film, 6, 7, 8, 9 derken bazen bir şeyin ayarı kaçabiliyor. Bu seri bana çocukluğumda izlemiş olduğum inanılmaz aile gibi animasyonları hatırlatıyor. Yıllar önce izlemiş olsam bile benim için her zaman yeri ayrı olacak animasyonlardan birisi. Eminim bu film serisini izlemiş şu zamandaki çocuklar da ileride aynı duyguları hissedecek. Her ne kadar animasyonlara çok ilgi duymasam da zamanımızın en iyi animasyonlarından biri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu ara filmin sonundaki müzik de çok güzel, ayrı bir şekilde dinlemenizi tavsiye ederim. Siz film hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.